Merhaba sevgili dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah herkes sıhhat ve afiyettedir diye umuyorum. Bir video ile daha beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Buyurun izlemeye geçelim. Instagram rezaleti. Atatürk'ü tehlikeli kişi ilan ettiler. Bir kullanıcı Amerikan sosyal medya şirketi Instagram'da Atatürk'ün bir resmini hiçbir yazı yazmadan hikayesinde paylaştı. Instagram hikayeni kaldırdık şeklinde bir mesaj gönderdi. Acaba Instagram kapatıldıktan sonra tekrar açılması böyle şartlara mı bağlandı diye aklımızda deli sorular dolaşıyor. Vekilin mangalı duman, vatandaşın ise hali duman. Millet evine et alamıyor, beyler kebap partisi yapıyor. Türkiye sonra da bunu da gördü diyoruz. Yani olmaz diyoruz, bu kadar da olmaz diyoruz ama bu kadar da olmazdı diye biz ne varsa aslında olmazdı diye biz her şey gerçekleşti bir. Türkiye sonunda bunu da gördü. Belediyeyi sokağa attılar. Kim belediyeyi sokağa attı? Beyoğlu Kaymakamlığı. Beyoğlu Kaymakamlığı'na ait binanın bir kısmına 2023'te AKP'li Beyoğlu Belediyesi taşınmıştı. Çünkü belediye kendisine yeni bina yaptırıyordu. Ancak 2023 seçimlerinde belediye AKP'den CHP'ye geçince Beyoğlu Kaymakamlığı CHP'li belediyeyi sokağa attı. Bu aslında çok korkunç bir şey çünkü partinin devlet olarak algılandığının net bir ifadesi. Kaymakam Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görevlisidir. AKP'nin görevlisi değildir yani. Seçimden sonra da seçimde başarısız olan illerdeki valileri görevden almıştı biliyorsunuz Cumhurbaşkanı. Devlet tok ev sahibi. Hükümet darboğazdaki ekonomi nedeniyle kuryenin kazandığı paraya işte garsonun aldığı bahşişe kadar ince hesaplar yaparken kendi sahibi olduğu kiraya verdiği kurumlarda bu kadar ince hesap yapmıyor. Sayıştay raporlarına yansıyan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kendine ait binaların kirasını toplayamadığı diye yazılmış burada haber ama aslında toplamadığı demek daha doğru. Çünkü devletin toplayamadığı bir şey olmaz. Nasıl yani vatandaşa haciz gönderiyorsa onlar da haciz gönderebilirdi. Orman Genel Müdürlüğü'nün verdiği kredileri takip etmediği ortaya çıktı. Kiralar alınmadı. Biten sözleşme ihalesiz uzatıldı. Ya bunu da gördük. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait bazı taşınmazların kiraları vadesinde tahsil edilmediği gibi hukuki işlem de başlatılması. Yani böyle bir şey oluyor. Şimdi bir vatandaş, bir çiftçi gidiyor işte X bankadan kredi alıyor. Kredisini ödemediği zaman bu bir kamu bankası, Ziraat Bankası adını söyleyelim. Ziraat Bankası çiftçi borcunu ödemediği zaman çiftçinin daha önce ipotek aldığı taşınmazına haciz çıkartıyor. Ama söz konusu işte bir yerlere yakın olunduğu zaman böyle bir haciz söz konusu olmuyor. Yani bölge müdürlüklerince kiraya verilen taşınmazlar kira süresi sonunda ihale yapılmadan taahhütnameyle aynı kişilere tekrar ihaleye verilir. Yangın uçağı fonuna 2018'den beri bakan yok. Orman Bakanlığı'na bünyesinde 2018 yılında işte yangın uçağı almak için bir fon kuruldu. Biliyorsunuz fonlar bütçe denetimi dışında oluyor. İşte orada kaç para toplanmış, nasıl harcanmış, kim harcamış, nereye harcamış bunun hesabı yok. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangın uçağı ve helikopteri alımı için oluşturulan 2018 yılındaki fon, orman köylerinin kaldırılması için kullanılan kooperatiflere verilen krediler tahsil edilmedi. 2000'den fazla dosya icralık hale geldi. Şimdi bu fonda 2018 yılında kurulan bu fonda yaklaşık 800-900 milyon lira civarında para toplanmış ama bu paranın herhangi bir muhasebesi yok. Yani kim nereye harcadı belli değil. Yurtta müdür kimi isterse ihale oraya gidiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda kafeterya, berber, lokantalar için işletici olarak başvuran kişi ve firmalar arasında düşük puan alanlara genel müdür takdireli ihale verir. Yani kamu ihalelerinde işte belli şartlar var. Fakat bu şartları taşıyanlar eğer idaren hoşuna gitmemiş olursa onların üstü kolaylıkla çizilebiliyor. Hiç de bir yasal yaptırım olmuyor. Yani böyle bir ülkedeyiz artık devlet rafa kaldırılmış durumda tamamen. Garantili kredinin kur farkı millete. 2023'te hazine garantili dış kredi kullanan kamu kurum ve kuruluşlarına sağlanan 96 milyar TL garanti tutarının 17 milyar lirası kur farkı olarak ödendi. Kim ödedi? Biz ödedik. Evet. O iş hala bitmemiş. İsrail'in Gazze'deki soykırımını
işte tüm ülkelerde olduğu gibi özellikle de bizim ülkemizde çok büyük tepkiyle karşılanınca hükümet İsrail'le ticareti bitirdiğini 24 Nisan'da ilan etmişti. Tamamen artık ticareti kestik diye. Oysa ilerleyen zamanda görüldü ki İsrail'le yapılan ticaret 3. ülkeler üzerinden sürekli devam etmiş. Her ne kadar bizim belgelerimizde bu yok ise de İsrail'in belgesinde Türkiye'den alınan malların miktarı var. İşte Haziran ayında yapılan 60 milyon dolarlık ihracat Temmuz ayında 73 milyon dolara çıkmış. Yani bitmemiş. Dolayısıyla bizim belgelerimizde Filistin'e, yani kimi kandırıyorsa Filistin, çünkü uluslararası alanda tanınmadığı için bu şekilde İsrail'in kontrolünde olduğu için Filistin'e yapılıyormuş gibi gösteriliyor. Sayıştay'a takılanlar, kamu kaynaklarının nasıl boşa harcandığı böyle raporlandı. Saray bütçeyi aştı. Geçen yıl 9,5 milyar lira harcadı. 2003 yılında Cumhurbaşkanlığı bütçesi 7,2 milyar TL iken bugün 9,4 milyar TL oldu. Sarayın bu parayı nereye harcadığı yine gizlenmiş oldu. Bakanlıktan 416 milyarlık muhasebe hatası. Bu 416 milyarlıkta muhasebe hatası olur mu? Hani bir hesap yapıyorsunuz, 1-2 lira belki bir hesap hatası olur ama kocaman 416 milyar liralık hesap hatası olmaz. Olmaz yani. Bu bir hata değil. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na tahsisli 179 konutun sadece 24'ü muhasebe kayıtlarında yer aldı. Taşınmazlarla ilgili 416 milyar lira maddi hata yapıldığı ortaya. Bu hata falan değil. Hata diye yazılmış ama bence hata değil. Yani biz AKP'li yıllarda yolsuzluktan yargılanan bir AKP'li görmedik. Sayıştay'ın 2023 yılına ait denetim raporları bakanlıktaki usulsüz harcama işlemlerini ortaya koydu. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan tam 1555 adet farklı banka hesabı olduğu tespit edildi. Bu hesaplardaki hesap hareketleri de kamu muhasebesinin dışında. Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'nin iki yüzü. Bir yanda 120 bin liralık telefonu almak için geceden akşamdan sıraya girenler, geçtiğimiz günlerde televizyonlarda izledik. Diğer yanda da işte akşam semt pazarı bittikten sonra acaba işte pazar artıkları arasında sağlam bir yiyecek var mı diye artık toplayan insanımız, bizim insanımız. Yani bu gerçekten iç acıtıcı bir şey. Bu pazar milletvekili seçimi olsa Cumhuriyet Halk Partisi birinci, AKP ikinci parti. Zaten AKP yerel seçimlerde ikinci parti olarak düşmüştü. Ancak bu AKP'nin oy erimesi devam ediyor. İşte buna bir çare arıyorlar. Yön Eylem Araştırma'nın yaptığı araştırmaya göre oy dağılımı bu görselde görüldüğü gibi. Okullarda temizlik veli ve öğrencilere kaldı. Yani bir yerlere sürekli kaynak aktaran ve işte o tarikatlar, sivil toplum örgütü şeklinde ifadeleriyle bilmem binlerce tabakat yaptık diye övünen Milli Eğitim Bakanı okulların açılmasıyla birlikte aslında sadece baktığı görülmüş oldu. Okullarda sorunlar aynı şekilde devam ediyor. Yani temizlik konusu her yıl aynı sakız çiğneniyor. İşte okullar kayıt başladığında işte yok efendim kayıt ücreti var. Çünkü gazeteciler bunu belgesiyle tespit ediyorlar. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda bir şey yapmıyor. Çünkü okullardaki müdürlerin bundan başka çaresi yok okulu döndürmek için. Okullar temizlik velilere kaldı. Oysa yabancıların okuduğu okullarda temizlik ihalesi açıldı. Bunu da belirtmek lazım altını çizerek. Çocuklar aç, okullar pis, bakan pişkin. Öğrencilerin 1/3 okula aç gidiyor ama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okul yemeği vermemelerin çocukların yeme alışkanlığı diye açıklıyor. Yani biz yemek versek yemezler. Nereden biliyorsunuz? Zorbayı kim koruyor? Öğrenciye türban dayatan müdür yardımcısı bayan öğretmenin kapısını kırdı. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani müdür okulda kapı kırabilir mi? Okul müdürü yardımcısının kapısını tekmeleyerek kırdırttı. Gelmiş 3 zebani, işte müdür de seyrediyor bunu. Şimdi müdürün açığa alındığı söyleniyor. Önümüzde günlerde bir ilçe milli eğitim müdürü olarak yani atanırsa şaşırmam ben açıkçası. Çünkü bu zamana kadar birçok bu şekildeki yaşanan olayda ödüllendirilerek bir üst makama atandığını hep gördük. İnşallah yanılmış oluruz. Esed'le görüşmeye hazırız. Aslında Cumhurbaşkanı son ifadesinde artık Esed demeyip Esad demişti. Aradan 12 yıl geçti. 12 yıl boyunca Türk halkı birçok sıkıntılar çekti. İşte rakamı küçültmeye çalışıyorlar. Suriye'den gelen mültecilerin işte 2,5-3,5 milyon gibi. Bense o mültecilerin sadece Suriyeliler olarak demiyorum tabii ki. Tüm ülkedeki kaçak veya kayıtlı göçmen sayısının, nüfusun
1/4'e ulaştığını iddia ediyorum. Bu böyle değildir diye resmi rakamlarla ispatlayan varsa onu da dinlemeye hazırız. Ülkemize gelen milyonlarca mülteci Suriye ile biten ticaret yüzünden havaya giden 100 milyar dolara aşkın para. Sınır ticaretinden insanlar para kazanıyordu. Hem Suriye tarafındaki insanlar hem bizim sınır bölgemizdeki vatandaşlar. Oradaki bu sınır güvenliği işte başkalarının istediği şey biz sınırlardan mayınları temizledik ne hikmetse. Kızılay gümüşü sarıya boyayıp altın diye vermiş. Bu da olmuş yani. Skandalı Cumhuriyet Halk Partili Öztürkmen ortaya çıkardı. Cumhuriyet Halk Partisi vekil Hasan Öztürkmen Kızılay'ın vermiş olduğu altın madalya beratının sahte olduğunu açıkladı. Öztürkmen, Kızılay'ın kan bağışçılarına verdiği altın madalyanın içinde altın yok. 95 gram gümüş sarıya boyayıp vermişler dedi. Evet, yani değerlendirme sizin. Müftü eylem yapan işçilere müdahale etti. Müftünün ne üzerine görev ise Tek Gıda İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan ve 2 aydan beri eylem yapan Polonez işçilerinin üzerine bu sefer müftü yürüdü. Artık müftüye kim git orada bunları eyleminden vazgeçir dediyse bu da bir soru işareti. Özgür Özel'in övdüğü 2 vali gitti. Manisa ve Amasya valilerine Özgür Özel teşekkür etmişti. Cumhurbaşkanı bu 2 valiyi görevden aldı. Bu manşetimizle birlikte bugünkü basın turumuzu tamamlamış olduk. Buraya kadar beni sabırla izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoları izledikten sonra beğenmeyi, altına küçücük de bir yorum yazmayı unutmayın diyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.